People do not seem willing to change or revise their living and their consumption habits. Maybe they are not fully aware of the problem they will face in the future. However, if the whole world continues to consume at this rate and does not take measures to protect nature, people will be faced with an environment that is very difficult to recover from in the near future. It's not so far in the future, only 30 years later, the whole world will be talking about one thing: water. Uzmanlar küresel ısınmadan en çok etkilenecek 3 ülkeden birinin Türkiye olduğunu hatırlattı. Found large gaps remain in our preparedness for climate change. Глобальне потепління вже впливає на Україну. Uzmanlar yine de küresel ısınma nedeniyle su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Düşünsenize, bir yere bir arıtma tesisi kuruyor ya da bir yerden su kaynağı buluyor, getiriyor. Daha getirene kadar oradaki nüfus planlaması o nüfusun 2 katına çıkmış, 3 katına çıkmış. Biz 2053 yılında hedef alan atık su ve içme suyu master planı hazırlıyoruz. Yani iklim değişikliğinin dünyaya getirdiği en büyük 2 tane problem, daha doğrusu 3 tane problem var. Bir tanesi kuraklık. Yani iklim değişikliği nedeniyle tabii tüm dünyada suyla ilgili bir kriz bekleniyor. Hep deniyor ki işte kısıtlı suyumuz var dünyada. Bu su zamanla bize yetmeyecek. Bunu iyi korumamız lazım. Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden bir tanesi de yağış rejimindeki değişimler. Şimdi maalesef Türkiye çok su zengini bir ülke değil. Yani önümüzdeki 50 yılda özellikle Akdeniz iklim olan bölgelerde sıcaklıklar 4 derece 7 derece artacak. This is the best way to explain the impact of global warming on our drinkable fresh water. Global warming is sucking up the fresh water, which is already too little for the world, with a straw. And this is happening far more faster than expected. In the last 10 years, the world is struggling with natural disasters never encountered before. Uncontrollable fires, residential areas that are about to be wiped off the map due to the rising water level. Tornadoes and storms that have turned almost the entire city into a war zone. We are used to images of large pieces of ice breaking off and melting, which we regularly see on news programs. It is not possible to say that the measures taken in this regard are enough. No one wants to experience the worst ending of all: thirst. Now, the question that all people are wondering is, will these bad days end soon, or is this just the beginning? Bizim klimadan beklentimiz nedir? Evi soğutması, değil mi? Şimdi dünyanın da kliması öyle hızlı çalışıyor ki buzullarını erite erite dünyayı soğutmaya çalışıyor. Ama dünyanın sıcaklığı halen artmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz aslında 1.2-1.3 derece sıcaklık artışından şu ana kadar olduğundan bahsediyoruz ama biz teknik olarak çok daha üzerinde ısıttık aslında. Ama bir kısmını buzullarını feda ederek dünya aşağıya çekti bu değeri. 2010'lu yıllar daha önceki 10'lu yıllara göre gerçekten son sıcak olarak kayıtlara geçti. Örneğin 2020 yılı küresel ölçekte en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Bütün bu iklim değişikliği, insanın arazideki bu değişiklikler, kentleşme vesaire, doğadaki tahribat sonucu Türkiye daha sıcak, daha kurak bir iklim olacak. To understand the gruesome effects of global warming, it is necessary to look at NASA's climate experiment data. Between 1993 and 2019, it was recorded that Greenland lost 279 billion tons of ice annually. This rate is approximately 148 billion tons per year. In Antarctica, according to international economists, the annual cost of global warming is approaching $2 trillion. Despite all these dire situations, countries stand clear of making serious moves to reduce emissions. Humanity may be able to cope with all disasters somehow, except for one problem: thirst. The drought-related disaster scenarios are calculated for 2050 or later. However, the records that the world has set in consumption have brought the water shortage to the fore. In the coming years, the biggest economic and social risk will be the water problem. For the last 20 years,
many countries have not been able to reach their daily water need. There are many novels written and films made about the absence of water and the disasters that followed. In the event that fresh water, which is actually our most vital resource, is completely depleted or diminished to the point of non-existence, forget about all the works you know. The absence of water is even more frightening than the worst disaster scenario the world could experience. The scarcity of fresh water, whose flow we always take for granted, will bring with it a merciless famine, unheard of diseases, and the most brutal wars. Even 4% loss causes dehydration in the human body. In other words, we are talking about effects like muscle cramps, dizziness, increased heart rate, confusion, irritability, acceleration in breathing, and decreased blood pressure. When water loss is only 15%, it can lead to death. When we look at the world, it seems like there will never be a water problem. 1,386,000,000 cubic kilometers, in other words, 70% of the Earth's surface is made up of water. But how can we even talk about water scarcity when there is so much water? 97% of the water in the world is seawater. It is not possible to use this water as drinking water or in our daily life. The amounts of water which is usable on our planet is 3%, and only 1% of it is accessible. Both the world population and temperatures are constantly increasing. The very little fresh water we have is under tremendous pressure. What are we doing about the life-sustaining water? How careful are we about individual water consumption? What is being done about collecting and protecting water? It is not too far away what awaits the world just 30 years from now. What awaits us in Istanbul, where the population is increasing day by day and the precipitation is decreasing dramatically. When the first civilizations chose their settlement areas, they always preferred the riverside. Egyptians built their civilization by the Nile River, the Mesopotamians by the Euphrates and Tigris, the Indians by the Indus, and the Chinese by the Yellow River. The most important reason for these choices was the need for continuous drinking water. Meanwhile, the land was becoming more fertile and providing great convenience at the point of transportation. One of the most encountered news about Istanbul, which is one of the well-known cities in the world, is the city's water problem. İstanbul ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Sular çekilmiş durumda. Gerçekten %16'ya kadar düştüğünü tekrardan belirtelim. Kuraklık en büyük sorunumuz. The water problem is not a new problem in the history of Istanbul. On the contrary, water has been the most important problem since the first day it became a city. Istanbul, which in terms of its location can be considered the capital of the world, held a special privilege for the Romans. Shaped like a triangular peninsula, this city had all the hallmarks of being the capital of an empire, but it had one major problem. There was no river near the city, and it was very poor in terms of underground spring water. Evet, İstanbul için her zaman bir su problem olmuş. Yani böyle 5. yüzyılda da bu sorun var. Sarnıçların yapıldığı dönemler. Yani aslında bu İstanbul'daki bu kadar sarnıcın olması da aslında zaten buranın bir su probleminin olduğunu gösteriyor. Çünkü dört tarafı deniz olmakla birlikte fakat içme suyu, tatlı su konusu Bizans döneminde de büyük problem olmuş ve su depolamak için değişik önlemler almışlardır. Roman rulers were aware of how crucial the water issue was. The idea of aqueducts, which are not understood at first glance but are vital in the Roman period, emerged as a result of this necessity. Thus began the search for water in Istanbul, which started in the Roman period, continued in the Ottoman period, and today. İstanbul'da suyun tarihi dediğimizde tabii Roma'dan başlamak gerekiyor. Aslında daha öncesinde de insanlar vardı. İstanbul'un tarihi çok eski ama Roma döneminde bizim bildiğimiz 4 ishale yapılmış.
Bunlardan 2 tanesinin kalıntıları var günümüzde. Bir tanesi Istırancalardan gelen ishale hattı. Bunlar 4. yüzyılda tarihleniyor. 250 kilometre uzunluğuyla Roma İmparatorluğu sınırları içindeki en uzun ishale hattıdır bu. İkincisi de Belgrad ormanlarından şehre gelen bir ishale hattı ki bunun güzergahı üzerine Mimar Sinan'ın 16. yüzyılda Kırkçeşme adıyla yaptığı ishale hattının güzergahında bulunan bir Roma su yoludur bu. The water problem of Istanbul continued with the increasing population during the Byzantine period. However, despite this demand, not many additions were made to the waterways. One of the most important reasons for this can be seen as the frequent invasions of the city. During the Byzantine period, the city met its water needs mostly from open and closed cisterns. Considering the era, aqueducts were significant engineering achievements. Were a great solution to transport fresh water to densely populated areas. So how have we been able to protect aqueducts, dams, and cisterns today? Bu dönemde hala bu su sistemleri işliyor. Bu suları biz değerlendiriyoruz, kullanıyoruz. Özellikle Kırkçeşme su sistemi, Taksim su sistemi, Avrupa yakasında bunlar ve Anadolu yakasında da Atik Valide su sistemi ve Kayış Dağı su sistemi. These world treasures inherited by the city continue to be carefully preserved so that they can reach future generations. Arada aksaklıklar oluyor, hatlarda kopmalar. Bunları da onarmaya çalışıyoruz. Bunların kemerlerini şu an 3 tane su kemerinin restorasyonunu yapıyoruz. A civilization founded by transport water. It's a massive system. The collection and distribution of water taken from faraway points. The first approach to the problem the administration faced during the Ottoman period was to protect the structures related to water. The Ottoman period aqueducts and works related to the transportation of water began to gain artistic values besides their functions. Müslümanlar durgun suyu tercih etmezler ve akarsuyu ancak kullanmak isterler. Dolayısıyla bu Bizans açık hava su sarnıçlarını kullanmamışlar. Onları daha çok sulamalarda kullanmışlardır. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra tabii Osmanlı Türklerin eline geçtikten sonra ilk iş bu suların bir kısmını tamir ettiriyor. Osmanlı döneminde ise şehrin sularını 4 ana başlıkta ele almak lazım. Bunlardan bir tanesi halkalı suları. İstanbul'un fethiyle birlikte inşaatı başlıyor ve 1755 yılına kadar neredeyse 300 yıl boyunca yapılmış 16 farklı ishale hattından oluşan bir sistem. İstanbul'da en büyük devrim su konusunda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanmış ve Mimar Sinan'ın eliyle yapılan adına Kırkçeşme su tesisi dediğimiz ishale hattıdır. Bu bence dünya medeniyetinin en büyük projelerinden biri olarak Osmanlılar tarafından ve Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmiş büyük bir su medeniyeti projesidir. Finding a water source was not enough. Other structures were needed to direct the water, restrain it, and sometimes increase its force. This is where the Ottoman water dams came into play. These dams, apart from being a stone structure, had traces reflecting the spirit and accumulated experiences of the period. 1620'de ilk karanlık bent inşa edilir. Daha sonra Ayvat bendi, Kirazlı bent ve Büyük bent olmak üzere 4 adet bendi vardır. O bentler bittikten sonra yani 1818'de Kirazlı bent inşa edilir ve son şeklini alır. Many structures were built or the old ones tried to be preserved in order to solve the water problem on the European side and for the people to reach the water in the most easy way. In the same effort, works continued on the other side of the city to solve the water problem. Üsküdar suları o ayrı bir sistem. Orada da 16. yüzyıldan başlayarak İstanbul fethinden sonra özellikle 18 ayrı ishale söz konusudur. Daha çok hanım sultanların yaptırdığı ishaleler vardır. Although the water problem of Istanbul seemed to have been solved mainly in the Kanuni period, the search for new water resources and the construction of waterways continued unabated. Taksim ishalesi Bahçeköy ormanlarındaki derelerin sularını alan bir sistem. Onları şehre nakleden bir sistem. 1732 yılında inşa edilmiş. O da yaklaşık 25 kilometre
uzunluğunda. O ilk yapıldığında 1732 yılında yapılıyor. Daha sonra 1750'de ilk topuzlu bent yapılıyor. Şu anda bulunduğumuz bent. 2 bent daha ilave ediliyor ve 1839'da Sultan Mahmut Bendi ile tamamlanıyor. Yıldız Sarayı yapıldıktan sonra Taksim İsalesi'nden önemli bir miktar su Yıldız Sarayı'na veriliyor ve bu sefer şehirde bir sıkıntı başlıyor. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit Hamidiye suyunu yaptırıyor. 1902 yılında bu sistem devreye giriyor. In the first years of his reign, Sultan Abdülhamid II devoted a significant amount of time to providing quality drinking water to the city. Solving the water problem of Istanbul to Hamidiye water facilities belonging to drinking water springs Kemerburgaz, southeast of Karakemer and Kovukkemer, at around 20 different locations, has been collected. During the reign of Sultan Abdulaziz, a decision was made to bring water from the Terkos Lake to Istanbul by the order of the Sultan, and some names were given privileges on the issue. After a while, these rights on the European side were transferred to a French company, Der Saadet Anon Water Company, also known as Compagnie des Eaux de Constantinople. Similarly, on the Anatolian side of the city, another French company had been treating and distributing water to the Anatolian side since 1890 under the name the Üsküdar Kadıköy Water Company. By 1933, there was only one institution dealing with the waterworks in Istanbul. In those years, the Istanbul Water Administration was concerned with supplying 35,000 cubic meters of water per day, which was what the city needed. Today, the water requirement of the city of Istanbul has reached 3 million cubic meters per day. This figure is sufficient to understand the magnitude of the burden on İSKİ. İstanbul'un İSKİ kurumu çok kıymetli. O da kadim bir kurum ve gerçekten çok üst seviyede İstanbul'a hizmetler sunmuş. Hem de zorluklarla sunmuş. Çünkü öngörülemez gelişmelerin bir nevi sarmalı altında İSKİ ne yapacağını dönem dönem şaşırmış. Yani düşünsenize bir yere bir arıtma tesisi kuruyor ya da bir yerden su kaynağı buluyor, getiriyor. Daha getirene kadar oradaki nüfus planlaması o nüfusun 2 katına çıkmış, 3 katına çıkmış. İSKİ'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir kurumu, önemli bir parçası, ayrı bir kanunla kurulmuş bu arada. Bu hassasiyet de çok değerli bir öngörü. Ta geçmişte yani 40 yılı aşkın bir sürede bunun öngörüsünü yapmak ve buna karar vermek bence o dönemin değerli bir kararıydı. A city bordering 2 seas, a country surrounded by seas on 3 sides. In spite of this, the city, which was not very lucky in terms of drinking water, always had a water problem. But is Turkey's water problem only in Istanbul? Is Turkey a water-rich country? According to the 2018 data, the amount of usable water per person in Turkey is 1,363 cubic meters. In this case, Turkey is not a water-rich country. Important problems await Turkey, which is in the position of a country experiencing water scarcity in the near future. Devlet Su İşleri'nin verilerine göre ülkemizdeki kişi başına düşen yıllık su miktarları, örneğin 2000 yılında 1652 metreküp bölü yıl ve kişi iken 2009 yılında bu 1544 metreküpe düşmüş. 2020 yılında ise 1346 metreküpe düşmüş. Ancak buna ters olarak İstanbul'un nüfusu ise artmış. Yani su miktarları azalıyor, kişi başına düşen su miktarları, ama nüfus artıyor. Örneğin 2000 yılında İstanbul'un nüfusu 11 milyonken bugün 16 milyona ulaştı. Biz her sene suyumuzun yetip yetmeyeceği konusunda kaygılı oluyoruz. Bu da tabii suyla talep arasındaki dengenin bozukluğu. Yani biz şimdi 1500 metreküp suyun altında su stresindeyiz. Daha da devam edersek su fakiri olacağız. Turkey's population has increased by about 27 million in the last 30 years. This increase has brought along many needs, but the number for water, which we need vitally, is much higher than expected.
ülkemizde suyu daha çok biz tarım arazilerinde kullanıyoruz. Örneğin her 4 litre suyun 3 litresini ortalama tarım arazisinde kullanıyoruz. Diyelim ki modern yöntemleri kullandık. Sızma veya damlama yöntemlerini kullandık. Bu durumda da bitkiye suyu verdiğimiz saat son derece önemli hale geliyor. Siz toprağın sıcak olduğu bir zamanda bitkiye su verirseniz bu su buharlaşarak daha çok yok olup gidiyor. Yani emekleriniz boşa gidiyor. Turkey's water consumption rates are evident. Most of the water goes to agricultural irrigation. However, the numbers in Istanbul are the opposite. Ülkemizde kullanılan toplam 57 milyar metreküp suyun yaklaşık %77'si 44 milyar metreküpü tarımsal sulamada kullanılıyor. Geri kalan 13 milyar metreküp yani %23'ü de içme kullanma suyu ve sanayi suyu olarak kullanılıyor. Bunun İSKİ'de yansıması farklı tabii. Yani İSKİ'de İstanbul bölgesinde çok fazla sulama olmadığı için ve insanlar içme suyuyla sulama yapmayacağı için bizim şehre verdiğimiz günlük ortalama 3 milyon metreküp suyun %80'i içme suyunda, konutlarda, %20'si ise endüstride kullanılıyor. Looking at Istanbul's 2,000-year-old history, it is seen that it struggles to find transport and collect water. One of the most important ways of collecting water, keeping it together and making use of it in the most efficient way is with dams. Considering the cost of the dams, huge numbers emerge. On the other hand, the contribution of the dams to the city or the country where the dams are located is much more than the costs. The dams that provide water for Istanbul were built on different dates as a result of need. Climate change, as a result of global warming, causes extremely negative effects on dams, which are of vital importance for Istanbul, as in all parts of the world. Burada çok kritik bir proje var. O da Melen projesi. Bu neredeyse 32 yıllık bir geçmişe sahip. 89 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Melen suyu İstanbul'un suyu kabul ediliyor ve bu konuda adımlar atılıyor. İstanbul'a suyun geleceği yolların hazırlanması ve buradaki yatırımların yapılması, Melen'in yine orada bir suyu biriktirip İstanbul'a pompalanma süreci ama esas kritik olan baraj. Ve ne yazık ki baraj tahminleri tutmadı. En son 2016'ya taahhüt verilmişti ama gerçekleşmedi. Daha sonra bitti denildiğinde biz göreve gelip gittiğimizde ne yazık ki bir kısım çatlakların olduğu ve yapılan yapının statik yapısıyla ilgili doğru kararlar verilmediği ortaya çıktı. Melen Barajı 1 milyar 77 milyon metreküp su biriktirebiliyor. Bu da İstanbul'un bir yıllık su ihtiyacını karşılıyor tek başına. Dolayısıyla bu barajın bir an önce tamamlanıp bizim hizmetimize tahsis edilmesi lazım. İstanbul'un su ihtiyacının yaklaşık %15'ini ıstıracılardan, diğer %35'lik kısmını Melen'den, geri kalan %50'yi de kendi su rezervlerimizden karşılıyoruz. Tabii baraj henüz devreye girmediği için biz 2 adet regülatörden su temin ediyoruz. In order to see the effects of global warming on our waters, we only have to examine the images recorded at certain intervals. 60% of 300 large and small lakes in Turkey have dried up. The reason for this drying, of course, is the illegally drilled wells and mindless irrigation. But the real issue is that the world is getting warmer than ever before. İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Kente sonbaharda beklenen yağmur yağmayınca İstanbul'da baraj doluluk oranları %20 seviyesinin altına düştü. Not long ago, just 1 year back, Istanbul had serious problems with the occupancy rate of the dams. The ensuing rains seem to have eliminated the uneasiness people experienced. But how relaxed should we be in the face of this situation? When the annual reports of İSKİ, which have been kept with great precision for many years, are examined, it is observed that the current water varies every year when compared with the years of the past. Isı dalgaları büyüyor. Isı dalgalarının büyümesi yağışları kuvvetlendiriyor.
Bugünden bununla ilgili mutlaka tedbirlerin alınması gerekiyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemlerde bizim de yüzey suyu kaynaklarımızdaki seviyelerimiz oldukça düşük seviyelere kadar düşmüştü. At first glance, rainfall may seem like a salvation from thirst, but rains provide only short-term relief. When we look at global warming and the unstable precipitation graph of Istanbul, it is seen that the rainfall in the city cannot be a definitive solution to the drought. So what effect can regular and heavy snowfalls have? Yani şimdi yağmur yağdığı zaman yağmur suyu hemen akışa geçip akıp gidiyor denize, kanalizasyona. Fazla durmuyor, toprağı da besleyemiyor. Ama kar öyle değil. Kar biz daha çok kar isteriz. Yani rahmet kısım kar daha önemli. Ama maalesef kar giderek azalıyor. Kar yağdığı zaman toprak üzerinde durur. Onu yavaş yavaş eriyerek besler, yeraltı sularını besler. If you live in a big city like Istanbul, you should forget everything you know. Everything the city needs can be described in gigantic dimensions. Just like the city's water treatment plants, approximately 3 million cubic meters of water per day is treated in these water treatment plants, which work with great attention. So, how exactly do these treatment plants of great importance work? İstanbul'da 21 tane içme suyu arıtma tesisimiz var. Bunun 6 tanesi büyük içme suyu arıtma tesisi. Diğer arıtma tesisleri daha küçük ölçekli arıtma tesisleri. Günde ortalama 3 milyon metreküp su arıtıyoruz. One of the questions many people wonder is, can seawater be converted? Converting seawater to drinking water has been a practice done for many years now. Some low-population countries are already doing this. However, the salt content and high wastewater that emerges in this process is mixed back into the sea, negatively affecting the underwater life in the region. The chemicals used by the treatment systems to protect them from the corrosive effects of salt water are also mixed with the wastewater into the sea. Plus, the high-temperature water coming out of the treatment plants causes an increase in the temperature of the seawater. Considering all this and the high cost, the idea of converting seawater needs to be carefully evaluated. Bununla birlikte deniz suyundan da kullanma suyu eldesini mutlaka bir alternatif olarak dikkate almalıyız. Tabii ki İstanbul'un su ihtiyacının tamamını deniz suyundan elde etmek çok feasible değil ama emniyet teşkil etmesi açısından küçük ölçekli bir deniz suyundan içme suyu ya da kullanma suyu eldesine yönelik bir tesisi mutlaka İstanbul yapmalı ve kullanmalı diye düşünüyorum. Nature does not hide anything. Nature reveals the problems it experiences within its own system without any hesitation. It sends very clear and understandable messages to people. Actually, mucilage emerges during periods of rising sea temperature and when the sea is stagnant. But this is the first time such a level of spew has been seen. Great precautions must be taken to prevent this magnificent beauty from turning into this. Bunun bugüne gelmesinde elbette atık yönetimiyle ilgili Marmara'nın çok geniş sorunları var. Yani bugün İstanbul değil konu sadece. Neredeyse 30 milyona varan bir şu anda şehir kurgusu yani nüfus baskısı var Marmara'ya. Bir o kadar da ne yazık ki öngörüsüz bir sanayi baskısı var. Ve hatta bazı bilim insanları kentsel atığın yani insanların atıklarının denizle buluşmasında Marmara'nın buna bir refleks kabiliyeti var ama özellikle bazı sanayi atıklarına karşı refleks kabiliyeti çok düşük ve şu anda ki bu aşırı müsilajı da öngörülemeyen bazı atıkların var ettiği noktasında da bazı görüşler var, bilimsel görüşler var. Bu bakımdan bir seferberlik süreci başlatıldı. Ben bunu çok takdir ettim. Çağrılarımız olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve kıyısı olan bütün şehirleri içine alan bir mekanizmayı hatta Marmara Denizi'ni bir koruma alanı ilan etme şeklinde bir karar alındı. Endüstriyel deşarjları da bu ölçüde mutlaka kontrol ediyor olmamız lazım. Tarımsal uygulamalarda da aşırı gübre kullanımından kaçınılması gerekiyor.
Another essential detail to get rid of many seawater environmental pollution problems, such as mucilage, is the importance of biological treatment plants. Reuse, yani yeniden kullanım. Bildiğiniz gibi İstanbul'da verdiğimiz suyun tekrar toplanıp atık su arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra denizlere deşarj tesislerimiz var. Tabii bu atık su arıtma tesislerimizde, ileri biyolojik arıtma tesislerimizde ekstra bir arıtma yapmak suretiyle biz bu suyu endüstriye de veriyoruz. 3 atık su arıtma tesisimizden çıkan suyu arıtarak bir tanesini endüstride kullanıyoruz, bir tanesini park bahçelerin sulanmasında, diğerini de kendi atık su arıtma tesisinin iç ihtiyacında kullanıyoruz. When the mucilage issue, which has become a serious problem for the Marmara Sea, is examined more closely, the rage of the ecosystem can be seen much more clearly. Diver Gökhan Karakaş is working to investigate this grave event that the region has not encountered before. Marmara aslında kapalı bir ekosistem ve müsilaj onun yardım çığlığı aslında. Benim tükendiğimin göstergesi olarak algılayın diyor Marmara. Müsilajın bu kapalı ekosisteme verdiği zararı yerinde görmek için su altına iniyoruz. Daha önce de indik. By going to the East Marmara region, Gökhan Karakaş goes to one of the most important points in the mucilage issue and tries to see how the sea is crying out for help. Journalist Gökhan Karakaş and his fellow divers reveal that the issue of mucilage they encounter underwater is very different from ordinary sea pollution. Aradığımız İnönü gemisinin yerine müsilaj yığınları kütleler halinde bizi karşıladı. Önce gemiyi bulduğumuz sandığımız anda aslında boş bir kütleye elimizi değdiğimizi anladık. Zafer'in sayesinde doğru kerterizi, yön bulması sayesinde gemiye ulaştık. Fakat İnönü gemisi halinden hiç memnun değil. Hiçbir canlı kalmamış üstünde. Pruvasında, iskele sancak, bordasında hiçbir yerinde hiçbir canlı göremedik. Dalışı biraz erken bitirmek zorunda kaldık. For now, Turkey's general water shortage is not at a frightening level, but still very important precautions need to be taken, and the situation for Istanbul seems much more dire. The population of Istanbul is more than 145 countries combined. In 1935, the population of Istanbul was around 750,000. The population of Istanbul came close to 2 million in 1960, and there has been no decrease in the increase graph since those years. 2025'e kadar İstanbul'un 16 milyonu asla aşmaması gerekir. Denirken bugün kümülatif nüfusuna baktığınızda, yani sadece yaşayan nüfustan bahsetmiyorum ki yaşayan nüfusun mülteci, sığınmacı nüfusuyla beraber bugün 18 milyonu aştığını düşünüyoruz. İstanbul'un şu anda kümülatif nüfusu konut stoğu üzerinden baktığınızda 21-22 milyon kapasiteye sahip ve hala nüfus artışı ile ilgili planlamalar yapılmakta. Böylesi bir düzensiz yolculukta elbette ki su sıkıntısı devam edecek. In order to solve the water problem of such a dense city, there is a need for a radical change in the way of water consumption and conservation, starting today. İstanbul 3 tarafı denizlere çevrili çok küçük bir alan ve bu alana 29 tane ilin nüfusu İstanbul'a yerleştirilmiş. Yapılan projeksiyonlar şunu gösteriyor. 2050 yılına kalmadan Avrupa'da su maliyeti en yüksek şehir İstanbul olacak. Ve bu liste içerisinde maalesef 3. sırada hemen İzmir yer alıyor. A huge population density and the need for water caused by it. At first glance, the problem may seem like the crowds, but the real issue is the concrete piles that people leave behind. The overall graphic is as such. Unplanned structures cause the destruction of water areas. Unplanned urbanization increases population growth. Massive population growth increases energy consumption. And in addition, the planet's temperature is increasing in a non-stop concrete spiral.
There is more of a concrete issue than excessive precipitation behind the flood images we encounter in the city of Istanbul, because there is not enough soil area to absorb the precipitation. Water accumulating on concrete or asphalt causes flooding. Trees, which serve as a landscape that gives peace to our souls, also have the important task of cooling the earth down and controlling downfall. Dark asphalt surfaces that cover everywhere not only do not cool the ground, but also absorb all the heat and cause global warming to be felt at the highest level in cities. One of the features that makes Istanbul different from many other cities in the world is that one foot of the city is in Europe and the other is in Anatolia. This is the cause of another water-related problem. Şimdi bildiğiniz gibi İstanbul nüfusunun %65'i Avrupa yakasında, %35'i ise Asya yakasında iskan halinde. Ancak su kaynakları tam bunun tersi. Dolayısıyla biz sürekli Boğaz'dan Anadolu yakasından Avrupa yakasına su transfer ediyoruz. For the last 50 years, almost no country must have not believed that we do not have unlimited resources because we continue to consume water. Unconsciously, when we look at the world water stress map, problems that have serious consequences for many countries seem to be at the door. By 2050, the only agenda item of countries such as Israel, Lebanon, Pakistan, India, the United Arab Emirates, and Libya will be water. By looking carefully at this heat map, it is not difficult to understand that the danger is not just about dams. Turkey's groundwater is well below the average. This is an important sign to start taking action before wasting any more time. İstanbul'da önemli kritik bir su sorunu ortaya çıkmaması için biz 2053 yılını da hedef alan bir master plan, atık su ve içme suyu master planı hazırlıyoruz. Bu planlara göre Asya ve Avrupa yakasında hangi barajların öncelikli olarak yapılması ve devreye alınması gerektiğine karar veriyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanacak. This city, which lives with a constant insufficient water load on its back, has been trying to overcome many troubles for thousands of years. Issues such as bringing water to the city, protecting water, increasing population, and groundwater poverty are still hot and unavoidable issues. In a way, maybe this city has come to a point where it can no longer handle any new burdens. This is exactly why any decision to be made for the city must be reconsidered for our future, especially about new projects that may cause new water problems for the city. İstanbul'un su kaynaklarını derinden etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Kanal İstanbul projesi. Bize göre proje değil. Kanal projesinin, kanal yapısının, betonun kenti böyle kuzeyden güneye kesen bir hat oluşturan yerde o kadar derin su kaynaklarına zararı var ki bir kere tümden Sazlıdere Barajı'nı yok ediyor. Tümden. %10 kapasiteye sahip İstanbul suyunun %10'una sahip. Yani su disiplinleri, su planlamaları birçok yönüyle yani bu su deyince Karadeniz'in Marmara Denizi'ni etkisi, Marmara Denizi'ni öldüreceği tereddüt bile demeyeceğim net konuşan bilim insanları var ya da tahmin bile demeyeceğim, tereddüt değil. Böyle bir pozisyonda bu kanalı konuşmak bile günah, ayıp, yazık. Özellikle çocuklarımıza anlatmak için, genç çünkü onların geleceğini bu kadar negatif etkileyecek bir şeyden onların da haberdar olması gerekiyor. Bu korkunç müdahalenin, bu kente korkunç müdahalenin o bakımdan asla kanal denen bu beton projesi İstanbul'da yapılamayacak. Many efforts are being carried out in order to increase agricultural productivity and correct irrigation. Accurate conscious irrigation methods, advanced smart irrigation meters are some of these. While 100 million hectares of land were irrigated in 1950, the figure we have reached today is 260 million hectares. Even with this figure, we can see how seriously agricultural irrigation should be considered. Responsible water consumption is
a movement that we need to start right away without wasting any time. Plus, there is the gray water issue, which means the reuse of the water we use at home. We can also resort to a very successful way to control the water that comes naturally: water harvesting. So, what exactly is water harvesting? Yağışın düştüğü noktalardan, çatılardan, teraslardan, nereden su akışa geçiyorsa oradan suyu alıp bir coğrafyada, bir yerde, bir alanda, bir depoda depolamak. Bunların örnekleri bazı yerlerde, Türkiye'de, ülkemizde de yapılıyor. It is very important to collect, store, and use the water offered by nature when necessary. It is possible to come across examples of water harvesting practice, which will be used by all cities in the near future, in Europe and in our country. Halil Gözen has been living in Germany for 12 years and has managed to get a very good yield from the water harvest he established in the garden of his own workplace. The most important point in this system, which saves water, is to store the water. So how is this process done? Bu şekilde çatıdan gelen oluğa bir T bağlantı parçası takarak bidonlarıma suyu veriyorum. 6 tane bidonum var burada. Her biri 1000 litre. Yani 6000 litre su depoluyorum. So in what areas is water harvesting used? Futbol sahalarında yağmur suyu hasadı yaparak futbol sahasının çimenlerin sulanmasında, havaalanlarında yine yağmur suyu hasadıyla klozetlerde kullanıyorlar. Evlerde yine yağmur suyuyla evlerde yeşil alanların sulanmasında, araç yıkamada, klozetlerde, çamaşır yıkamada bu tarz sistemler kullanıyorlar. All major cities in the world have a problem of lost and illegal water. Minimizing this problem can be handled with the cooperation of authorities and users. Istanbul continues to be put to the test on world scales in the face of this problem. 1995'te yaklaşık %52 oranında olan kayıp kaçak oranı yıllar içerisinde azaltılarak, yani tabii bu şebekenin yenilenmesi sonucu gerekli hassasiyeti gösterdik bu konuda. En son 2020 yılında %20-68 oranına düştü. Bu da çok önemli. Bu amaçla 2 adet şube müdürlüğü kurduk. Şu anda onlar aktif bir şekilde çalışıyorlar ve bu rakamlar %15'ler seviyesine inecek inşallah. Dams, water treatment plants, more or less precipitation, arches from ancient civilizations are not enough to protect us from a waterless future. In order to save water, it is necessary to look at our water footprint that we leave behind and into the future. Because everything we use, wear, buy, sell, and eat requires water to make. The water footprint measures the amount of water used to produce each of the goods and services we use. Sanal su bizim görmediğimiz bir hizmette, bir üründe kullanılan sudur. Yani 1 kilogram pamuk için 12 ton su kullanılıyor. Mesela giydiğimiz bir tişört yaklaşık 3 ton suyla üretiliyor. Bir hamburger yaklaşık 3 ton suyla üretiliyor. Onun yerine bir tabak kuru fasulye yemek iklim değişikliğine de çok büyük katkı sağlayacaktır. Sağlığımız için de faydalı olacaktır. Yani 2,5 tonluk bir hamburger, düşünün hamburger 2,5 ton su, yani onun farkında değil insanlar. Bir kase pirinç pilavı 3 ton suyla üretiliyor. O yüzden yemeyeceğimiz şeyleri almamak, çöpe atmamak, su tasarrufunun en önemli yapılacak şeylerden bir tanesi. Bunu biz görmüyoruz. Mesela bir A4 kağıdı yaklaşık 20 tane pet şişe, yarım litre pet şişeden oluşuyor. Burada sanal su dediğimiz bu görünmeyen su, o kağıt üretirken ağacın kullandığı, üretimde kullanılan su. The number of people without safe drinking water is increasing day by day. We are all familiar with some of the images. If we do not take care of our water, if we do not realize that water is very precious and expensive, this sad picture will grow like an avalanche. Our homes and children are the first stop at the point of raising awareness about water and building the future. Biliyorsunuz bizim jenerasyon aslında elektrik ve su israfını önlemek amacıyla televizyonda yayınlanan kamu spotlarıyla büyüdü. Hani biz ailelerimizde de bu terbiyeyi gördük ve buna sahibiz. En azından ben kendi adıma öyle olduğunu düşünüyorum.
Bu aynı şeyi de çocuklarımıza aşılamak istiyorum. Yani ben neler yapıyorum çocuklarımla ilgili. Biliyorsunuz çocuklar suyla oynamayı çok seviyorlar. Yani onlar hani bunu bir su israfı olarak görmüyorlar. We should start to teach primary school children all over the world that water needs to be protected. That is a very important vital resource, and that water is not infinite. In the years to come, we will need the protection and sensitivity of children. More than ever before, when our children reach middle school age, it is an inevitable necessity to introduce the concept of water footprints. Çocuklara diyor sen su zaptiyesisin, işte su avcısısın diye çocuklara bir görev veriyoruz. Mesela diyelim musluk açık. Babama, anneme derim ki anne, baba musluk açık derim. Ondan sonra musluğu kapatırız. Çok kullanmaya devam edersek, sadece gerektiği zamanlarda kullanmazsak tükenebilir. Muhtemelen böyle su olmazsa yaşam da olmaz. Children's education on water is very important to build their own future in a more livable way. If adults want to leave a beautiful world to their children with full sincerity, their task will be a little more difficult. Bunun dışında perlatör dediğimiz bu musluklara takılan bazı suyu azaltıcı aparatlar var. Bunları biz 30 metreküpün üzerinde olan konutlara, tüketimi 30 metreküp, aylık 30 metreküpün üzerinde olan konutlara bedava olarak dağıttık. Şu anda dağıttığımız perlatör yaklaşık 68.000 civarında. Şu anda da 24 ile 30 metreküp arasındaki konutlara dağıtıyoruz. You can come across examples of green roofs in many cities of the world. With this cost-effective application, you can provide benefits such as reducing energy costs, reducing the heat island effect, preventing flooding, and filtering water. We can ensure a cooler world with the application of white paint on the floors. We've pushed all our limits on global warming. We don't have much more time to move on to new and rational practices. In the textile sector, which is accepted as the locomotive of Turkey in the economic field, much more water is consumed than expected. Fortunately, thanks to environmentally friendly production and managers who care about the future, up to 90% water savings are achieved. Pigment dijital baskıyla kumaşlarda yıkama yapmak gerekmediğinden, herhangi bir ön işlem yapmak gerekmediğinden sudan ve enerjiden büyük bir tasarrufu da bize sağlamış oldu. Su için gıda ve enerjide mümkün olduğu kadar az tüketmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar geri dönüştürmek, yeniden kullanmak. We saw how vital water is after air, how hard it is obtained. Considering the city of Istanbul, it is necessary not to waste any time to take saving measures. You can save tons of water with implementing very small changes to your life. You can start by figuring out if your toilet is leaking. Get rid of the habit of using the toilet as a litter box. By putting a simple and weighted plastic bottle in the water tank, you can save liters of water without harming the efficiency of the toilet. Make a point of keeping it short when you take a shower. Changing your shower heads can also help a lot. Take a bath instead of taking a shower. A partially filled tub will use less water than even the shortest shower. Running water while you are shaving or brushing your teeth will not help anyone. Fill these machines when completely full and run them like that. This saves more water than you can imagine. Yes, you want your vegetables to be clean, but the tap does not need to be constantly running for this. You can easily handle this in deep containers filled with water. Discourage your children from playing games by opening a fountain in the garden. Get information on proper watering. You can wash your car with water filled in a bucket instead of constantly open faucet. Your car won't worry about it. Doğanın bize sunduğu imkanlar artık ne yazık ki tarih geçtikçe, zaman ilerledikçe
daha da zorlaşıyor. Bugün küresel ısınmayla mücadele eden bir dünyanın içerisindeyiz. Böyle bir dünyada sıcaklık oranları bizim bölgemizde de ne yazık ki artışta ve bu ister istemez yağışları, yağış disiplinlerini etkiliyor. Bazen tümden kurak bir kış geçirebiliyorsunuz. Bence hiç unutulmaması gereken en önemli konu toplumun tasarrufla ilgili tedbirlere, disiplinlere kesinlikle uyuyor olmasını sağlamak. By 2025, an estimated 1.8 billion people will live in water-scarce areas. In 2025, 1 billion new people will be added to the world population, and this will create a need for 1 trillion cubic meters of water. That almost amounts to 20 Nile rivers. In 1990, 20 countries were suffering from water scarcity. By 2025, water shortages will begin for 30 countries. By 2030, the global middle class will rise from 1.8 billion to 4.9 billion, resulting in a massive increase in freshwater consumption. India can currently supply 740 billion cubic meters of water. By 2030, India's annual water demand will be 1.5 trillion cubic meters. If we do not give up our habits and continue to be set in our ways, when we come to 2040, we will not have the power to quench the thirst of the world population and meet the energy needed. By 2050, 1 in 5 developing countries will face water shortages. This depressing scenario is not pleasant to hear. Humanity still has a chance for the future. It's up to us to reverse all this negativity. With the data we have, science and technology and the good ideas of people who want to create a livable future, we can save our planet and our city by giving importance to the messages nature sends us.